Westeros'un karmaşık anlatılarla örülü dünyasında Arya Stark'ın hikayesi okura en başta aldatıcı bir yalınlıkla sunulur. O dizginlenemeyen küçük kız çocuğudur. Lady ya prenses olmak istemez. Dikiş dikmeyi sevmez. Dans etmekten çok kılıç sallamayı ister ancak Martin'in hikayeciliğini bilenler için bu yalınlık derin bir illüzyondur. Arya'nın sıra dışı hikayesi serinin belki de en katmanlı ve en keskin yazılmış dönüşüm hikayelerinden biridir ve onun bu dönüşümüne eşlik eden sıradan görünen ama sessizce bağıran bir işaret vardır. Nymeria. Bu bir prenses masalı değil çünkü Arya geleneksel bir prenses yahut lady değil. Bu bir kurt masalı da değil çünkü kurt masalları masum biter. Bu halkının adını unuttu ama kurtlarını asla unutmadığı bir diyarın hatırlamadığı kehanetidir. Lakin videoya geçmeden önce kanalımı destekleyen her bir üyemize ve abonemize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalın devamını bir yerde siz sağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tür videoların gelmeye devam etmesi için abone değilseniz lütfen abone olun. Videomuzu beğenin ve paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmamıza yardım edin. Videoları kaçırmamak için de kanalın zil sekmesini açmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Arya'nın hikayesi tipik fantezi öğelerine meydan okuyarak başlar. Elbette soylu Stark soyundan gelir ama özlemleri, istekleri ve tavırları ailesinin bile ona biçtiği kalıpları parçalar. Lady Catelyn bile onu uyumsuz olarak görürken Sansa Arya'nın içinde asalet değil kaba davranışlar olduğunu söyler. Ne var ki bu kabalık aslında Arya'nın kaderini ilk dışa vurumudur. Martin Arya'yı diğer Stark çocukların arasında sürekli bir öteki olarak konumlandırır. Bran yeşil rüyalar görür, Jon doğru ile yanlışı seçmeye çalışır. Robb liderlik eder, Sansa geleneksel kadın rolünün peşindedir. Peki Arya? Kimliksizleşmeyi ister ya da belki istemez ama zorlanır buna. Çünkü onun hikayesi bir yok oluş hikayesidir. Bir büyüme değil, bir soyun gölgede kalmış sesinin yeniden doğuşudur. Serinin daha ilk kitabında Arya'nın ulu kurduna Nymeria ismini vermesi Martin'in karakterlere isim yoluyla kehanet işlediğinin en açık göstergelerinden biridir çünkü Asyof'ta isim demek kader demektir. Nymeria 10.000 gemiyle halkını ejderhalardan kaçırarak Rhaenya'dan doğuna getiren efsane bir kadın liderdir. Savaşçı bir prenses, bir büyücü kraliçe, bir hayatta kalma sembolüdür. Bu figürle Arya'nın özdeşleşmesi sadece hayranlık düzeyinde değildir. Arya bilinç altında kendi yolunu çizecek gölgeyi çağırır. Arya bir kurt kraliçedir. Yalnızca henüz kendi tahtına ulaşamamıştır. Bravos'la geçirdiği zaman Arya'nın hiç kimse olmaya çalıştığı dönemde fakat bu bir yanılsamadır. Arya hiçbir zaman gerçekten hiç kimse olmaz. Çünkü onun her adımı atlarla, yüzlerle, geçmişle, acıyla ve intikamla örülüdür. Tam tersine Arya Stark kimliği en güçlü halini yüzsüz adamların gölgesinde kazanır. Martin burada kimlik silinmesinin değil, derinleştirilmesinin yolunu çizer. Arya adını bırakmaz, adını gizler, yüzünü terk etmez, takas eder. Kime dönüşünü değil, neyi temsil ettiğini öğrenir. Daha önceki Ulu Kurtlar ve Foreshadowing videomda belirttiğim gibi her Stark çocuğunun ulu kurdu onun kaderini yansıtır. Bran ve Yaz, umut ve kehaneti. Rickon ve Shaggy vahşet ve öngörülemezlik. Jon Wyatt, ölüm ve dönüşümü. Sansa ve Lady, idealize edilmiş zarafet ve bu zarafetin kırılması. Aile ve Nymeria ise kaosun içindeki düzen, savaşçı bir kimlik, halkını kurtaran gölge. Nymeria yalnız başına yaşayan, sürüsünü genişleten ama aileden asla kopmayan bir kurt. Bu Arya'nın da Westeros'un yabanında kaybolmuş ama döndüğünde kendi halkını kurtaracak bir karakter olduğunu fısıldar. Sadece bir kurt değil, kurtların kraliçesi. Geliştirdiğim şampiyonlar kuramı kapsamında Targaryen Stark hattının doğal buz şampiyonu Arya'dır. Bu yalnızca fiziksel yetenek ya da yakınlık üzerinden değil, temsiliyet üzerinden okunur. Jon, ateşle ve buzla yoğrulmuş bir kral adayıdır. Arya, su, gölge ve ölümle şekillenmiş bir savaşçıdır. İkisi bir araya geldiğinde Nymeria ile Martell'in ittifakı gibi yeni bir Westeros kurulabilir. Arya bir fatih değildir ama bir kurtarıcı olabilir. Ejderha karşıtı güçlerin sembolik temsilcisi olan Braavos, Yüzsüzler ve Nymeria hepsi Arya'nın etrafında toplanır. Hem Jon'un hem Arya'nın kahramanlarının don fatihleri olması tesadüf olmasa gerekir. Bu bir prenses masalı değil. Çünkü masal bitti. Masalların sonunda kahraman prenses mutlu olur. Arya mutlu olmaz. Arya dönüşür. Kimi zaman düşmanlar, kimi zaman ailesine yabancılaşır ama asla durmaz.
Martin'in Valkyrie arketipine yakın şekilde yazdığı bu karakter, ölümü hükmeden, halkı uğruna savaşan, kendini feda eden bir gölge kraliçedir. Arya'nın mutlu sonu, onun gerçekliğinde sadece görevini tamamladığında mümkün olur. Jon'u korumak, halkını korumak, ejderhaları durdurmak. En azından son 2 kitap için öngördüğüm bu. Sizce Arya Stark, Westeros'un kurtarıcısı mı olacak? Yoksa halkını kurtarmak için sevdiğini feda eden bir gölge mi? Ya da başka bir şey? Westeros'un karanlık ormanlarda kaybolmuş bir ulu kurt ve kim olduğunu unutmaya zorlanan bir kız. Her ikisi de sürülerinden ayrılmış ama içgüdüleriyle hayatta kalmaya başarmış. Bu tesadüf değil. Martin, Arya Stark'ın ulu kurda Nymeria adını vererek aslında karakterin kaderini fısıldamıştı. Bu yalnızca bir isim değildi. Bu bir işaret, bir uyarı ve aynı zamanda bir vaattir. Bu bölümde Nymeria'nın adının tersi anlamda başlayarak Arya'nın mitolojik ve siyasal kaderine nasıl yön verdiğini, Braavos, Jon, Dany ve ikinci ejderhanın dansındaki yerini şekillendiren bu ismin ne gibi ipuçları verdiğini kabaca özetleyeceğiz ve sonraki bölümlerde daha derinlere dalacağız. Öncelikle Rhaenyra prensesini tanıyalım. Bu tarihsel Nymeria kimdi? Rhaenyra halkı Essos'un güneyinde Rhaenyra Nehri boyunca yerleşmiş, ticaret, büyü ve su temelli inançlarıyla bilinen bir medeniyetti. Valeria'nın ejderha lordları bu toprakları göz diktiğinde Rhaenyra halkı ezilmeye başladı. İşte bu noktada Nymeria ortaya çıkar. 10.000 gemilik filoyla halkını kurtarıp denize açılır. Aylarca süren yolculuk sonunda Dorne'a ulaşır. Martell hanesiyle evlenir, politik bir birlik kurar. Yeni bir Dorne inşa eder. Ejderhalara boyun eğmeyen bir krallık. Kendisi savaşçı, stratejist ve büyü bilgisine sahip bir liderdir. Yani Nymeria ateşe karşı buz, ejderhaya karşı su, köleliğe karşı bağımsızlık demektir. Arya neden bu isim seçti? Bilinçli mi peki? Martin'in karakterlere gelişigüzel isim seçmeyeceğini ya da seçtirmeyeceğini biliyoruz. Yazarın Nymeria ismini seçmesi, gelecekte gerçekleşecek olan Arya'nın içindeki liderlik, isyan ve ejderha karşıtı potansiyelin bilinçaltından yükselmesidir. Bu bağ, Arya'nın sadece bir intikamcı değil, bir kurucu figür olabileceğini de ima eder. Daenerys, seride ateşin ve ejderhaların temsilcisidir. Alev, güneş, aydınlık, görkem, bunların tümü onunla özdeşir. Arya ise tam tersi sembollerle yazılmıştır. Su, Braavos. Ay ve gölge, yüz adamlar. Kurt, kuzey. Ölüm, Valar Morghulis. Bu anlamda Arya Dany'nin karşıtıdır. Yin ve Yang gibi iki tamamlayıcı güç olsalar da mevcut şartlar onları karşı karşıya getirecektir. Tıpkı Nymeria'nın Valeria'ya karşı halkını savunması gibi Arya da Westeros ama bilhassa kuzeyi Dany'nin yıkıcı adaletinden koruyabilir. Braavos'un sembolizmi başlı başına Arya'nın kaderini şekillendiren bir bileşendir. Şehir, Valiria köleliğine karşı kurulmuş suyun, ayın ve ölümün şehridir. Braavos'u bankacılar ve yüzsüz adamlar Dany'nin ideallerine ve yöntemleri doğal bir antitez oluşturur. Dany, köleliği kaldırır ama yeni bir düzen kuramaz. Braavos ise kölelikten kaçmışlardan oluşur ama köklü bir sistem kurmuştur. Arya bu sistemin ölümle kurduğu dengeyi temsil eder. Ayrıca Braavos, ejderha ve onların sürenlerinin yıkımından kaçmıştır ve ejderhaları sevmezler. Onlar hakkında şaka yapmazlar. Dany ise ejderhalarla yıkım getirmeye gelmiştir. Dolayısıyla Braavos, yüzsüzler ve Arya ejderhaların karşısına konumlanmıştır. Arya karakteri İskandinav mitolojisindeki Valkyrie figürüyle örtüşür. Valkyriler savaş alanında ölüleri seçen, ruhları yönlendiren ve ilahların yanında duran kadın figürlerdir. Arya'nın ölüm listesi seçilmiş ölüler temsilidir. Yüzsüzlük eğitimi ruhun sınırlarının aşılmasıdır. Düşmana sivri ucu sapla ölümün efendisi olmaktır. Arya bir Valkyrie gibi şekillenir. Yalnızca yaşayanların değil, ölülerin de kaderini belirleyen bir ölüm meleğine dönüşür. Bu da onun bir gün Dany'yi öldüren kişi olabileceği ihtimalini güçlendirir. Martin'in düşmana sivri ucu sapla söylemiyle karakterin erken gelişiminde bunu açıkça fısıldadığına inanabiliriz ki kendisi de bu cümlenin daha sonra önemli olacağını ifade etmiştir. Sizce Arya'nın Nymeria ismini seçmesi sadece bir hayranlık mıydı yoksa kaderin ilk sesi mi? Arya Dany'yi durduran kişi olabilir mi? Arya Stark yolculuğu boyunca pek çok yüz taktı ama en tehlikeli maskesi Braavos'ta merhamet adını taşıyandı. Mercy kimliği Arya'nın en uç sınırlarına yaklaştı ama aynı zamanda kendi karanlığıyla en çok yüzleştiği andır. Mercy bir ironi olarak seçilmiş bir isimdir çünkü bu adının taşıyıcısı nihayetinde ölüm getirmek için yaratılmıştır. Bu bölüm Arya'nın en karmaşık kimliklerinden biri olan Mercy karakteri üzerinden
onun içsel dönüşümünü, şiddetle kurduğu ilişkiyi ve vicdanın hangi noktada sustuğunu anlamamızı olanak tanır. Mercy, Arya'nın Braavos'ta edindiği birçok geçici kimlikten biridir. Ancak Mercy diğerlerinden farklıdır. Bu kimlik yalnızca bir gözlem aracı değil, bir ölüm makinesidir. Mercy, bir tiyatro grubunda sahneye çıkan, izleyicileri gülümseyen, arkadaşları olan, basit bir kızdır ama maskenin ardında hedefini bekleyen bir cellat yatar. Mercy kimliğinde Arya'nın gerçekleştirdiği suikast, onun duygusal eşiğini zorlayan bir andır. Bu eylem ilk başta sanki spontane gibi olsa da daha sonrasında yalnızca planlı bir infaz değildir. Aynı zamanda acılı, yavaş ve bilinçli bir öldürmedir. Arya öldürür ama kaçmaz. Onu izler, korkusunu hisseder. Mercy adı altında yapılan bir öldürme merhamet değil, yargıdır. Arya hedefine merhamet etmez ama bu eylemde kendine de etmez. Martin Mercy bölümünü okura şu soruyu sormak için yazmış olabilir. Arya hala bizim kahramanımız mı? Mercy suikastı okuyucuyu etik bir eşikte bırakır. Mercy yalnızca Arya'nın yüzü değil, okurun da kendi karanlık yönüyle yüzleşmesini sağlayan bir aynadır. Evet, Tatlı Raf iyi bir insan değildi ama Arya'nın şu ana kadar yargı dağıtan bir konuma geçmesi ileride başka kimleri yargılayıp infaz edeceğini de kendimizi sormamızı sağlıyor. Neticede Arya Mercy kimliğini takınır ama Mercy olmaz. Her gece iğneyi hatırladığı gibi Mercy kimliğinin ardında da hala Arya vardır. Mercy, Arya'nın en iyi oyunculuğunu yaptığı kimliktir ama içindeki kız hala fısıltıyla Jon'un adını söylemektedir. Mercy, Arya'nın Braavos'taki en son karakterlerinden biri olabilir. Ölüm onun iş haline gelmiştir. Mercy'nin merhametsizliği Arya'nın kendi merhamet duygusunu özlemini ortaya çıkartabilir. Arya bir cellete dönüşür ama içindeki küçük kız hala kaybolmuş olabilir. Sizce Mercy, Arya'nın hala insan kalabileceğinin kanıtı mı yoksa gölgede kaybolmasının son adımı mı? Eğer Westeros'un yüzyıllar boyu süren yangını varsa Essos'un da sonsuz yankısı vardır. Bu yankı Valeria'nın dehşetinden doğan, ejderhalara boyun eğmemiş, suyun ve gölgenin üstüne kurulu bir şehri hala çınlamaktadır. Braavos. Arya Stark'ın kader çizgisi bu şeyle kesiştiğinde sadece bir karakterin dönüşümünde değil, aynı zamanda Westeros'un gelecekteki savaşçıların gölge planına da tanıklık etmiş oluruz. Bu bölümde Braavos'un tarihsel, sembolik ve politik yapısını, Arya'nın bu şehirde nasıl yeniden doğduğunu ve neden bu yerin ejderha karşıtı güçlerin sembolü olarak konumlandığını ayrıntı biçimde inceleyeceğiz. Braavos yalnızca bir şehir değil, bir ideolojidir, bir intikam hafızasıdır, bir karanlık kehanettir. Braavos, Valeria'nın köle imparatorluğundan kaçan insanların kurduğu bir sığınaktır. Köleler, savaş tutsakları, kaçaklar. Hepsi aylar boyunca gemilerde saklanarak nihayetinde gizli bir koyda yerleşirler. Şehir uzunca bir süre haritalarda bile yer almaz. Bir gölge gibi doğar. Braavos'un kuruluşu başlı başına ateşe karşı buzun, ejderhaya karşı suyun sembolüdür. Bu kent Valeria'nın baskısından kaçmıştır. Hiçbir haneye boyun eğmemiştir. Su ve ay sembolizmiyle yaşamıştır. Kılıç yerine maskeyi, ordu yerine ölümün gizini seçmişti ve elbette paranın gücünü kullanırlar. İşte Arya'nın eğitimi aldığı şehir budur. Burada sadece suyun sesini duyarsınız ve ölüm fısıldar. Valar Morghulis. Braavos'un yapısı Arya'nın kimliğiyle doğrudan örtüşür. Yollar su üstündedir, sokaklar karmaşıktır, her şey gri ve sessizdir ve her yerde kedi vardır. Şehir tıpkı Arya gibi kimliğini açıkça sunmaz. Şehir duvarlarında gölge figürler işlenmiştir. Ay heykelleri ve her çeşit inanca ev sahipliği yapar. Geceleri herkes başka biri gibi görünür. Bu yapı Arya'nın yüzsüzlüğe geçişini doğal kılar. O gölgeden gelen bir savaşçıya, suyla yürüyen bir hayalete dönüşür. Yüzsüz adamlar Valeria'daki köle madenlerinden kaçanların kurduğu bir tarikattır. İlk ölüm dağıtıcısı orada ortaya çıkar. O zamandan beri ölüm adalet felsefesine inanırlar. Arya'nın buraya katılması intikamını adalet takas etmesini zorunlu kılar. İlk başta kimse olmaya çalışır ama başarısız olur. Çünkü Arya Stark kimliği o kadar acıda doludur ki silinemez. Fakat zaman öğrenir. Yüzler takmak, kimlik bırakmak değil, onu kontrol etmektir. Arya kimliğini terk etmez. Gizler ve bu gizlenmiş kimlik bir gün yeniden ortaya çıkacaktır. Tıpkı Braavos'un haritalarda görünmezken bir gün tüm dünyaya kendini ifşa edip etkisini göstermesi gibi. Arya'nın Braavos'taki eğitimi Westeros'a döndüğünde onu yalnızca bir intikam makinesine değil, stratejik bir silaha dönüştürür. Peki kimin için? Jon için, Kuzey için ve halk için. Ejderhalardan korunmak için. Braavos'un sembolizmiyle yoğrulmuş Arya, Narmeyle gibi ejderhalar karşı halkı koruyacak figür olacak. Bu nedenle Arya'nın yalnızca kişisel değil, politik bir işlevi de vardır. Evet,
Arya bir kraliçe olmakla da ilgilenmeyecektir. Fakat yüzlerce farklı yüz takarak doğumdan Braavos'a kadar farklı kültürlerin gölgesinde büyüyerek halkın neye ihtiyaç duyduğunu gören biri haline geldi. Bu onun bir gün Jon'un en güvenilir müttefiki, Kuzey'in istihbarat beyni, Dany'e karşı mücadelede gizli ellerin lideri yapabilir. Unutulmamalıdır ki savaşlar yalnızca kılıçla değil, bilgi ve korkuyla da kazanılır. Arya da bu yeni savaş biçiminin ustasıdır. Sizce Arya yüzsüz kimliğiyle yalnızca kişisel düşmanlığını değil, Westeros'un kaderini de değiştirebilir mi? Braavos, Dany'e karşı Arya aracılığıyla mı savaşacak? Westeros'ta hiçbir şey rastgele değildir. Martin'in kaleminde karakterler sadece geçmişleriyle değil, isimleriyle de yazgıya bağlanır. Arya Stark'ın Ulu Kurt'a Nymeria adını vermesi bu yüzden basit bir tercih değil, çok katmanlı bir foreshadowing hamlesidir. Bu hamle Arya'nın kimliğini, geleceğini, savaşacağı düşmanları ve destekleyeceği güçleri satır aralarında bize fısıldar. Martin'in 3 aşamalı işaretleme sisteminde bu isim en erken ama en net uyarıdır. Bu bölümde o ismin taşıdığı tüm anlamları ve Arya'nın yazgısına nasıl yansıdığını derinlemesine inceleyeceğiz. Nymeria, Rhoynian Nehri boyunca yaşayan bir medeniyetin prensesiydi ancak o yalnızca bir prenses değildi. Aynı zamanda bir savaşçı, bir kurtarıcı, bir stratejist ve bir göç lideridir. Essos'un güneyindeki Rhoynian halkı, Valyria'nın ejderhal lordlarının saldırısına uğrayınca Nymeria halkını kurtararak 10.000 gemilik bir filo ile Essos'tan ayrıldı. Bu sefer ejderhalardan kaçış değildi. Ejderhalara karşı direnişin ilk adımıydı. Doğuna ulaştığında Martell hanesiyle evlenerek siyasi bir birlik kurdu. Böylece hem halkını kurtardı hem de Westeros'ta yeni bir düzen inşa etti. Bu yenilen Nymeria tıpkı mitolojik bir figür gibi iki kıtayı, iki halkı ve iki kaderi birleştiren bir geçit oldu. Arya'nın ona duyduğu bilinçaltı hayranlık aslında kendi yolun ilk işareti. Tıpkı Nymeria gibi Arya da hem kaçan hem dönüşen hem de sonunda halkını kurtaran biri olabilir. Doğu Fatih Nymeria bir prens ama Arya asla bir prens olmak istemiyor. Bu bir çelişki gibi görünebilir ancak aslında bir ironidir çünkü tarihi Nymeria da klasik anlamda bir prenses değildir zaten. Savaşmayı bilir, siyasilik yapar ama gücü bırakmaz. Bir halkın kurtarıcısıdır. Zaferi asaletle değil dayanıklılıkla kazanır. Arya'nın bu ismi seçmesi farkında olmasa bile içten içe benimsediği bir tavırdır. Bu asaletin kırılmasıdır. Masalların yıkılmasıdır. Sansa prenses bir kraliçe olmak ister ama kader Arya'yı prenses bir kraliçe yapar. Tabi Nymeria tarzında. Ulu Kurt Nymeria Arya tarafından serbest bırakıldıktan sonra ortadan kaybolur ancak daha sonra bir söylenti dolaşır. Ormanda devasa bir kurt sürüsüne liderlik eden gri bir dişi kurt vardır. Bu kurt yüzlerce kurdu bir araya getirmiştir ve artık yalnız bir hayvan değildir, bir efsane olmuştur. Bu durum yalnızca Nymeria'nın karakter gelişimini değil, Arya'nın da kaderini yansıtır. Arya Braavos'ta hiç kimse olmak için ayrılır. Tıpkı Nymeria'nın ormana gitmesi gibi. Arya kimliğini gizler. Nymeria'nın izini kaybettirmesi gibi. Arya geri döndüğünde kim olduğunu inşa edecek ve Nymeria gibi sürüsünü toplayacak. Martin kurtların kaderiyle çocukların kaderini paralel yürütür ve Nymeria serideki en bağımsız ve en lider ulu kurt olarak yazılır çünkü Arya da böyle bir olacaktır. Arya'nın sembolik haritası 3 temel unsurdan oluşur. Su, Braavos, yolculuk ve şekil değiştirme, ay, yüzsüz adamlar, gizem ve ölümler ve de kurt, kimlik, sadakat, güç. Bu üçlü aynı zamanda ejderhaların ateş, güneş ve kudret sembolleriyle tezat oluşturur. Dolayısıyla Arya mitolojik düzlemde bir anti-ejderha figürüdür. Nymeria ise de bu zıtlığı destekler. Zira Nymeria'nın savaşı bir ejderha soyuna karşı özgürlük savaşıdır. Martin Arya'ya asla doğrudan bir lider yazmaz. O çoğunlukla emretmez, yönlendirmez hatta çoğu zaman yalnızdır da. Ama hareketleri, eylemleri ve kararlarıyla çevresini değiştirir. Bu da onu Nymeria gibi bir sessiz kraliçeye dönüştürür. Savaş planları çizmez ama savaşın kaderini değiştirir. Halkı peşine sürüklemez ama halkı için hareket edecektir. Sembol olmayı reddeder ama sembolü dönüşecektir. Arya güç arayan biri değildir ama en büyük güç, gücü aramayanların eline geçtiğinde tehlikeli derecede etkili olur. Bu da onu Westeros'un yeniden yapılanmasında görünmeyen ama yön veren bir karakter yapacak. Arya Stark'ın kurduna Nymeria adını vermesi yalnızca bir isim verme sahnesi değildir. Bu onun tüm kaderinin ilk paragrafıdır. Bu ismin altında tersel karşılık, mitolojik yapı, siyasi sembol, gölge savaşı, ejderha karşıtlığı, sessiz liderlik, yıkım ve yeniden doğuş gibi temel yatmaktadır. Ve Arya bu ismin hakkını verecek kadar karanlık, kararlı ve kurtarıcı bir figür haline dönüşmektedir. Ejderha Westeros tarihinde yalnızca birer yaratık değil, aynı zamanda birer düzen simgesidir. Valyria İmparatorluğu'nun kadim mirası yalnızca ejderhaların gücüyle değil aynı zamanda
ideolojisi de taşınmıştır. Ateşin saltanatı, kudretin soylu aktarımı, korkuyla hükmetmek. Bu düzenin son temsilcilerinden biri Daenerys Targaryen'dir. Ancak bu düzenin karşısında yavaş yükselen başka bir figür daha vardır. Arya Stark. Bu bölümde Arya'nın ejderhalarla özellikle de Daenerys Targaryen olan sembolü çatışmasını, Martin'in sembolizmi de Arya'nın nasıl son darbeyi vuran figür olabileceğini ve Valyria düzenine karşı sessiz ama sarsıcı bir hesaplaşmayı analiz edeceğiz. Valyria bir imparatorluktu. Kanla ve ateşle hükmetti. Ejderhalar onun hem silah hem sembolüydü. Ejderhaların ardından gelen düzenin mirasçı olarak Targaryenler kaldı. Daenerys bu mirasın en güçlü taşıyıcısı, ancak Valyria'nın en büyük hatası tanrısallık iddiasıydı. Kudretin soydan aktarıldığı, seçilmişliğin genetikle açıklanabildiği bir kibir düzeni. Arya bu düzene karşı yazılmıştır. Ejderhalara hayranlıkla baksa ve bir ejderha görme fikri onu heyecanlandırsa da hayaller ve gerçekler farklıdır. Onlar birer yıkım aracıdır. Masal kahraman değil. Brawl ise sadece mistik bir şehir değildir. Aynı zamanda ekonomik ve istihbarat açısından olağanüstü bir güçtür. Demir Banko tüm Westeros'a ve Essos'a borç verir. Borçlarını ödemeyen kralları, prensleri düşünmeye kendine hak bilir. Eğer kral borcu ödemezse biz yeni bir kral buluruz kafasına sahiplerdir. Ejderhalara yatırım yapmazlar çünkü ejderhalar kontrolsüzdür. Daenerys Westeros'a geldiğinde Braavos'un onu desteklemesi mümkün değildir. Çünkü Dany köleliği kaldırmış olsa bile gücünü ateşle ve korkuyla kurmuştur. Braavos ise suyun ve sessizliğin tarafındadır. Valyria'dan kaçan kölelerin kurduğu Braavos şehri sınıfsız bir yapı kurdu. Su, ay ve ölüm üzerine inşa edildi. Ejderhalarla hayatlayan sessiz bir antitezdi. Arya'nın burada eğitim alması ve en başından beri buraya yönlendirilmesi bu sebeple tesadüf değildir. O, Dany'nin temsil ettiği mirasın karşıt olarak yazılmış ve bu şekilde gelişime tabi tutulmuştur. Martin'in epik yapısında Daenerys ateş, güneş, kudretken, Jon ateş ve buzun karışımıydı. Arya buz, ölüm ve gölge ve suydu. Arya'nın varlığı Dany'nin ideolojik düşmanıdır. Buz ateşi söndürebilir, sessizlik çığlığı bastırır. Arya'nın sembolü olan kurt, ejderhanın karşısında durabilecek tek hayvandır çünkü kurtlar sürü kurar ama liderlerine tapmazlar ve kozmolojide ejderha nasıl güneşin avatarı ise kurt da ayın avatarıdır. Yin-Yang felsefesinde güneş ve ay birbirinin zıttıdır. Arya, yüzsüz adamların tapınağında öldürmeyi değil, ölümün anlamını öğrenir. Mercy kimliğiyle uyguladığı suikast, onun sessiz infaza ulaştığı andır. Ejderhayı öldürmesi gerekecekse bu bir savaşla değil, bir bakışla, bir fısıltıyla gelecektir. Martin'in Arya'ya verdiği eğitim, onun Daenerys gibi figürü öldürebilecek yegane karakter olduğunu gösterir. Ne kılıç ustalığı ne de ordu gücü. Arya'nın avantajı sessizliktir ve sessizlik bazen bir bağırıştan çok daha güçlüdür. Arya'nın suikast araçları yüz değiştirme, zehir kullanma, duygusuz yaklaşma, planlama ve dikkat. Bu yetenekler bir ejderha binicisinin bile zaafı olabilir. Ejderhalar bağla yönetilir. Dany'nin duygusal zayıf anı Arya için en güçlü fırsattır. Elbette Dany de Arya gibi zulme uğramış, haksızlığa direnen bir karakterdir. Ancak yöntemleri farklıdır. Arya kişisel olarak Dany'den nefret etmiyor olabilir. Hatta normal şartlarda çok iyi anlaşan iki arkadaşa bile dönüşebilirlerdi ama onların yolları ve temsil ettikleri sistemler birbirleriyle uzlaşmaz. Bu da bizi kaçınılmaz bir karşılaşmaya götürür. Dany'nin Müren'deki yönetim tarzı onun Westeros'ta nasıl bir adalet sistemi kuracağını da ima eder. Ateşle ve korkuya gelen bu adalet, Arya gibi adaletin sessiz ve kişisel uygulayıcıları tarafından tehlikeli görülür. Eğer Daenerys kralın topraklarını yakar ya da Targaryen hükmünü zorla getirmeye çalışırsa Arya, Jon'un korunması, halkın güvenliği, kuzeyin bağımsızlığı, Dany'nin yıkıcı gücünü engellemek adına harekete geçer. Arya'nın öğrendikleri klasik savaşta değil, istikrarsızlaştırma ve hedefli ölümle kullanılacak türden şeylerdir. Bu yöntemler Dany gibi parlayan bir lideri hedef almak için ideal araçlardır. Arya bir orduya liderlik edemez ama Dany gibi bir figürü sessizce ortadan kaldırabilir. Ejderhayı öldürmek onun için kimliğin nihai sınavıdır. Hiç kimseyi olmayan eden Arya, birini övmesi istediğinde kim olduğunu hatırlamak zorundadır. Dany Westeros'a ateş getirdiğinde Arya'nın dua listesine yazılacaktır ve o listeye giren herkesin öldüğünü biliyoruz. Ejderhayı öldürmek Arya'nın düşmana sivri ucu saplı öğretisinin doruk noktası olabilir. İğne ile başlayan bu yolculuk bir ejderhayı sessizce durdurmakla sona erebilir ve bence Martin en baştan beri bu sözle bu büyük ana yol hazırlıyor, işaret ediyor. Sizce Arya Dany'yi öldürür mü?
Ve eğer bunu yaparsa hala kahraman sayılabilir mi? Dany'i öldürürse bu bir kurtuluş mu olur yoksa bir başka masalın sonu mu? Arya Stark kaç kez ismini terk etti? Kaç kez başka bir yüzün arkasına saklandı? Kaç kez hiç kimse oldu ama Stark kalmayı sürdürdü? Onun dönüşü yalnızca fiziksel bir geri geliş değil. Bu bir çağrının yanıtı. Bir evladın sürgünden dönüp gölgelerle ördüğü güçlerini halkı için açığa çıkarmasıdır. Bu bölümde Arya'nın Westeros olası dönüşünü, Nymeria ve onun kurt sürüsü olan bağını, Jon'un yanında olabileceği konumu, deneyin sonrası yeni düzenin inşasındaki rolünü ve nihayetinde neden onun artık bir kurt kraliçe olduğunu anlatacağız. Braavos'a geçirdiği zaman kimliksizleşme sürecinin hem zirvesi hem de kırılma noktasıydı. Yüz adamlar kişisel bağları bırakmayı, acıları silmeyi, bir görev için yaşamayı öğretirken Arya bir şeyi bırakmadı. Stark olmayı. İğneyi sakladı, tatlı raf gibi kişisel hedeflerini takip etti, kimse olmaya çalıştı ama Arya kaldı. Arya ise kraliçe gibi unvanlar peşine koşmadı. Ama güç için değil, amaç için savaşanlar en tehlikeli liderlere dönüşür. Arya da tam olarak böyle bir figüre evriliyor. İstihbarat eksikliği ve düşman saflarına sığamama gibi Kuzey'in bu tür sorunlarını çözebilecek sessiz bir lidere dönüşebilir. Ama elbette Dany sonrası Jon'un tahtta oturması halinde tüm Westeros'u yeniden inşa edecek olan Jon'un en büyük destekçisine dönüşür. Eğer Jon meşhur kral olursa Arya onun için en güvenilir yardımcısı, danışmanı olur ve eğer Jon Arya kuramı doğru çıkarsa kraliçesi de olur. Bran fiziksel olarak zayıf, yakın çocuk. Sansa siyasi oyunlarda kaybolmuş. Arya ise tek başına karar verebilen, ölümüne sadık kalan kişi olarak öne çıkar. Dahası renk kuramı ve mavi gül kuramına göre Stark soyu Jon ve Arya'dan da devam edeceği için biraz kaçınılmaz bir birleşme gibi de görünmekte. Arya Stark'ın hikayesi yalnızca bireysel bir hayatta kalma mücadelesi değil, Martin'in epik anlatısının en sessiz ama en net yankılarından biridir. Onun adımlarında gölgelerin kıyısında bir kehanet nabzı atar. Nymer'in adıyla başlar, Valar Morghulis'un fısıltısıyla devam eder ve bir gün sessizce sona erecektir. Ama bu son bir masalın değil, bir devrin kapanışı olacaktır. Arya Stark'ın yolculuğu, Martin'in kurduğu foreshadowing yapısının en güzel çemberlerinden biridir. İlk kitapta kurduğuna verdiği ismiyle başlayan bu çember, Nymeria'nın sürüsüyle, Braavos'taki kimlik yolculuğuyla, ejderhalarla kurulacak çatışmayla ve sonunda Westeros'un yeniden biçimlenişiyle tamamlanır. Bu çemberde ilk ipucu Nymeria adı ve Arya'nın farklıydı. Tematik derinliği su, gölge, ölüm ve kurttu. Kimlik yolculuğu yüzsüzlükten Stark'la yeniden doğuştu. Siyasi pozisyon ejderhalara karşı halkı temsil etmekti. Arya hiçbir zaman Jon gibi halkın önüne çıkmaz. Dany gibi gökten yükselmez, Tyrion gibi kelimeleri hükmetmez. O sessizlikte yürür ama onun bu sessizliği Westeros'a yankılanan en güçlü değişim çağrısı olabilir. Jon devrim başlatırsa Arya onu korur. Dany yıkım getirirse Arya onu durdurur. Krallık kurulduğunda Arya gölgede adaleti sağlar. Bu bir devrimdir. Bu gölgenin devrimi ve bu devrim yalnızca Westeros'u değil, o kuru anlatıya bakışını da dönüştürür. Martin'in söylediği gibi 12 yaşında dünya fethedecekse öyle olsun. Sonuç olarak bu yolculuk aile için bir dönüş değil, bir evrimdir. Artık yalnızca bir Stark değil, yalnızca bir kız değil, yalnızca bir suikastçı değil. Arya kainatın yürüyen şeklidir. Nymeria gibi kurt kraliçe, yüzsüz adamların mürşidi, çok yüzünün öğrencisi ve kuzeyin kızı. Ve en önemlisi sessizce konuşan, gölgede yürüyen ama bir gün Westeros'un kaderini belirleyecek figür. Sizce Arya Stark'ın sessizliği Westeros'un en büyük devrimini mi fısıldıyor? Fikirlerinizi muhakkak paylaşın. Sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.